Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dikkat, hazır olun, dev dalgalar geliyor adlı videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videomuz içerisinde özellikle gümüşle başlayacağım. Çünkü gümüş yatırımcıları için uzun bir süreç vardı ve bu uzun süreç içerisinde eğer teknik analizimizde yanılmıyorsak dev dalgaların yaşanabileceği bir süreç içerisine girmiş gibi gözükmekteyiz. Dolar fiyatları, altın fiyatları, euro Türk lirası fiyatları, sterlin Türk lirası fiyatları ve Bitcoin'de dip görüldü mü artık bundan sonraki süreçte yukarı yönlü yükseliş hareketlerini yaşayacağız mı? Hep birlikte gram altın ve gram gümüş videolarını yorumlayıp tahminde bulunup ne olur ne olacağı yönünde sizlerle birlikte teknik analiz ve temel analiz yöntemini kullanaraktan bir sonuca varmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, videomuza gümüşle başlamadan önce asgari ücret zammı geldi biliyorsunuz. Asgari ücrete yapılan zam oranıyla birlikte 5500 TL civarında bir asgari ücret açıklandı. Bu enflasyonist süreç içerisinde 5500 TL asgari ücret yeterli midir? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat öyle bir döngü içerisine girmiş durumdayız ki enflasyon sürecinin hızla ilerlemesi bu 5500 TL civarındaki asgari ücretinde yetersiz kalması yönünde. Enflasyonist baskının düşmesi alım gücünün artması anlamı taşıyacaktır. Fakat verilere baktığımız zaman enflasyonist baskının artarak daha da devam edeceği yönündeki olgular çok fazla. Almanya ekonomisine baktığımız zaman Almanya ekonomisi de gene bunu kabullenmiş. Yüksek enflasyon sürecinin beklediğimizden daha kötü ilerlemesi yönünde beklentilerimiz var şeklinde açıklamalar geldi. ABD ekonomisi faiz arttırımlarına rağmen gördüğünüz gibi enflasyonla baş edememekte. Türkiye ekonomisinde tam tersi bir model zaten uygulanıyor. Bu modelle birlikte faiz indirme süreci, faiz sabit tutma süreciyle birlikte enflasyonla kuru baskılayarak mücadele etme yöntemi. Evet, bu yöntemler neticesinde baktığımız zaman da sevgili dostlarım %78 TÜİK açıklamasına göre %78.62 civarlarında bir Türkiye enflasyonu, %8-%10 arasında da bir Avrupa ve ABD enflasyonu karşımızda duruyor. Maalesef ki bu süreç daha uzun bir süreç böyle gidecek gibi gözükmekte sevgili dostlarım. Çünkü yaz mevsimi meyvanın, sebzenin ve üretimin bol olduğu bir dönem. Bu dönem zarfı içerisinde de biz bu kadar yüksek bazlarda enflasyon yaşıyorsak bu üretimin bittiği süreçte enflasyonun hangi süreçlere doğru evrilebileceği yönündeki tahminlerde bulunmak oldukça zor değil. Ayrıca başımızın bir gene belası cari açık. Cari açıktaki denge gün geçtikçe artmakta. Ay ay baktığımız zaman gene bu cari açıktaki dengedeki bozulma, cari açıktaki fazlalık beklentilerimizin aksine buradaki açığın daha da büyümesi bizlerin dolar Türk lirasına olan ihtiyacını, döviz ihtiyacını daha da fazla arttırmakta. Diğer bir etken ise Merkez Bankası rezervleri. Merkez Bankası rezervlerinin durumu da ortada. Bunu zaten Merkez Bankası Gov.tr'ye girdiğiniz zaman rezervlerin durumu, swapların durumu hepsini net bir şekilde görebiliyoruz. Ödenmesi gereken 2022 yılı içerisindeki dış borçlar, bunların hepsi arkadaşlar bir dolar ihtiyacı sürecinde olduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Şu an itibariyle turizm gelirlerine bel bağlamış bir Türkiye ekonomisi ve buradan gelebilecek her türlü dolar bizim için doları aşağı düşürmek yönünde değil de doları yatay bir seyirde baskılayabilmek amaçlı kullanılmak istenecektir diye düşünmekteyim. Maalesef ki inşallah bu bizim beklentilerimiz gerçekleşmez ve bu sene turizmde beklentiler doğrultusunda 35-40 milyar dolar civarında bir gelir elde ederiz sevgili dostlarım. Ayrıca şirketlere uygulanan, gene önümüzdeki geçen haftalarda izlediğimiz şirketlere uygulanan 15 milyon TL karşılığının fazlalığında dolar bulundurması şirketlerimize kredi kullandırma süreci içerisinde bu miktarın üzerinde şirketlerde döviz tutanlara da kredi kullandırmama yönünde bazı BDDK tarafından yeni dönem uygulamaları çıktı. Şimdi bu süreç içerisinde bireyseller de şu şekilde düşünebilirler. Yani bize karşı da bu türden bir BDDK karar alabilir mi diye. Şu an için böyle bir karar henüz yok. Fakat ilerleyen günlerde de mesela hesabında
100 bin dolardan fazla döviz bulunduranların kredi çekmesi engellenecektir. Kredi verilmeyecek yönünde böyle tekrardan bir kanun hükmünde olaylar yaşanabilir mi? Tabii bunlar da ülke ekonomisinde tedirginlik yaratabilecek sonuçlara sebebiyet vermekte. Ayrıca bunu bizim düşündüğümüz gibi dışarıdan ülkeye döviz getirecek olan yabancı yatırımcıların da düşünmesi oldukça doğaldır. O yüzden de Türkiye'ye yatırım yapmak istemeyebilirler. Bunların riskleri de oldukça bu yönden fazladır. Tabii bizim bunlar sadece bir düşünce amaçlı söylediğimiz sözler. Gerçeklik paylarının olduğu kısımlar da var. Henüz gerçekleşmemiş olan kısımları da maalesef ki var. Evet, şimdi teknik analizimize dönelim. Temel analizimizi gerçekleştirdik. Gümüşle başlayalım. Gümüşün onsuyla başlayalım. Gümüş gramla devam edelim. Sonra dolar, altın, euro, sterlin şeklinde, bitcoin şeklinde ilerleyelim. Gümüş ons. Evet sevgili dostlarım, bana göre gümüşün ons tarafında dip seviyesi, bunu önceki videolarımızda da açıklamıştık, 19.38 seviyesinde tamamlandı. Bu da inşallah analizimizde yanılmayız. Tam şuradaki seviye 19 lira 19 dolar 38 sent civarından geçen alan. Günlük kapanışlar nezdinde ons gümüşe baktığımız zaman 19.99 seviyesinden yine bir kapanış sizlerle birlikte gördük. Bizlerin takip ettiği süreç içerisinde 19.84 bizim için önemli bir seviyeydi ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar gördük. Bizler bu grafiği nasıl takip ediyorduk? 19.84 üzeri kapanış gelmesi hala da bizler için yukarı yönlü hareketi tetikler ve burada bizlerin takip edeceği seviye şu an itibariyle 20 dolar 58 sent seviyesindeki hedefe doğru gümüşün onsunda hareketler beklentilerimiz dahilinde olacak. 20.58 bizim için neydi? Haftalık kapanışlarda da takip edeceğimiz önemli bir seviye. Çünkü buradaki seviye bir üst band kanalına doğru gümüşte bizi yukarı yönlü taşıyacak hareketleri başlatacak olan seviye. 20.58 şimdilik kuvvetli bir direnç olacaktır. Ve bu direnci de aşabilir isek 21.80 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler gümüşün ons tarafında takip edeceğimiz önemli seviyeler olacak sevgili dostlarım. Bu seviyeler önemli seviyeler, gümüş yatırımcıları için takipte kalınılması gereken bölgeler şeklinde takip edeceğiz. Ayrıca bizler için önemli bir kırılım şurada 23.90'lı seviyeler önemli bir seviye olacaktır ve büyük dalgaların özellikle başlayacağı kırılımın gelmesini beklediğim alanda gümüşün ons tarafında 23 dolar 90 sent civarında başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve buradaki hareket artık gümüşün onsunda bence yukarı yönlü hareketi tetikleyecek. Tsunami'deki geri çekilmeleri düşünün. Aynı bunun gibi gümüşte de bir tsunami baskısı etkisiyle geri çekilme yaratıldı ve bu geri çekilmede bence bir dip seviyesi artık görüldü ve buradan sert bir şekilde gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketleri bundan sonra sizlerle birlikte takipte kalacağız. Hemen gümüş gram tarafına geçelim. Gümüş gramda ise bizler için 10.45 önemli bir seviyeydi ve dip olarak takip ettiğimiz bir seviyeydi. Önemli bir seviye ve bu seviye üzerinden yukarı dönüşler yaşadık. Gümüş gramda da gene 10.80 civarında kapanış yaşandı arkadaşlar. Günlük kapanış yaşandı. Hemen şuraya günlük kapanışımızı yazalım. Gümüşün gramında biz nasıl takip ediyorduk? Bizler için 10.71 direnç bölgesiydi. 10 lira 71 kuruş bizler için bir direnç seviyesiydi. Ve biz bu direnç seviyesi üzerinde kapanış yaptık ve hedefimiz yukarı yönlü 11 lira 13 kuruş seviyesine doğru gümüşün gramında devam edecektir diye söyledik. Ve 10.71 üzerinde şu an itibariyle kapanış gördüğümüz için yukarıdaki ilk ana hedefimiz 11 lira 13 kuruş seviyesi olacak. Burası bizim ana hedef ve kuvvetli direnç bölgemiz. 11 lira 13 kuruş. Yine dikkatle sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gümüşün gramında bu seviyenin üzerine atmamız yeni hedef olarak bizlere 11 lira 82 kuruş civarındaki ana hedef bölgesini takip etmemizi getirecek. Şimdilik kapanışlara baktığımız zaman 10.80'lik kapanış, 10 lira 80 kuruş üzerindeki kapanış bizim için iyi bir kapanış ve yönümüzün hala yukarı olduğunun teyididir. Desteklerimiz de 10.71 ve 10.45 bantlarında devam ediyor. Evet, gümüşe baktık. Hemen dolar kuruna geçelim. Dolar Türk lirasında son durum ne şekilde? Kapanışlar ne şekilde oldu? Bunları sizlerle birlikte burada bulmaya çalışalım. Evet, dolar Türk lirasında takip ettiğimiz seviyeler ve bu seviyeler üzerinde hareketler sizlerle birlikte izliyoruz. Bunları da gene buradaki grafiğimizde belirlemiştik.
Şimdi dolar Türk lirasında 16 lira 80 kuruş civarından bir kapanış yaşadık sevgili dostlarım. Bu 16 lira 80 kuruş. Bizlerin takip ettiği seviyemiz neydi? Dolar kurunda özellikle 16 lirayı biz bir dip seviyesi olarak kabul etmiştik. Bunu buraya yazalım ve kapanışımız da 16 lira 80 kuruş civarından dolar Türk lirasında gerçekleşmiş oldu. 16.80 bizler için neyin işaretçisi? Evet, 16 lira 80 kuruş üzerindeki hareket bizleri arkadaşlar dolar kurunda öncelikle şurada bir gördüğümüz 17 TL civarındaki kuvvetli desteğe doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceğinin bir işareti ve yukarı yönlü hareketin hala devam edeceği, dalgaları yukarıya taşıyacak bir seviye. O yüzden 16.80 bizim için önemliydi. Bizler de sizlerle birlikte zaten 16.55 destek noktasını takip ediyorduk ve bu seviye aşağı yönlü kırılmadıkça ana hedef bölgemizin yukarıda dolar kurunda 16.97-17 TL'ler civarı ilk direnç noktasına doğru ana hedef şeklinde ilerleyecektir diye düşünüyorduk. Burada da hareketler 17 lira 11 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü devam edebilir. Onun üzerindeki aşmamız 17 lira 11 kuruş üzerine aşmamız. Bunu ben gene size günlük videolar halinde bu serimizi buradan takipte kalacağız. Kapanışları takipteyim. Bu kapanışlar neticesinde sizlere yatırım tavsiyesi olmadan eğitim amaçlı bilgiler vermeye çalışacağım. O yüzden 16.80 üzerinde kapadığımız için 17, 11, 17 civarlarındaki kuvvetli dirençler artık bizim dolar kurundaki ana hedef bölgemiz oldu. 17.46 biliyorsunuz bizler için bir tepe seviyesi ve bu tepe seviyesi de ilerleyen günlerde hedef konumuna gelebilir. Fakat şimdilik biz kısada sizlerle birlikte bu seviyeleri takipte kalalım. Gün gün bakalım bu seviyeler bizi nerelere götürecek. Bunları da sizlerle birlikte takipte kalalım. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman burada da hala yatay yön yukarı şekilde devam ediyor sevgili dostlarım. Evet, altın tarafına hemen geçelim. Ons altında başlayalım. Gram altında devam ederiz. Evet, ons altın. Ons altında da bana göre bir dip seviyesi oluştu ve bu dip seviyesinden tekrardan yukarı yönlü hareket almış durumdayız. Ons altında bizim takip ettiğimiz 1800 dolar seviyesi önemli bir seviye ve bu 1800 dolar altında, ons altında henüz bir kapanış görmüş değiliz. O yüzden ons altında da 1800 dolar önemli bir seviye. Burada da gene kapanışımız 1809 dolar civarından ons altında geldi. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin bizler için takip edilmesi gereken 1815 dolar seviyesi. Burada bir 1815 dolar ve 1800 dolar aralığında bir dalgalanma süreci ve bu süreçle birlikte de yukarı yönlü hareketin ilk etapta 1835 dolar seviyesine doğru ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler başlatmasını ben bekliyorum sevgili dostlarım. 1835 dolar bizim için önemli olacak. Çünkü bu 1835 doları da yukarı yönlü kırdığımız zaman tekrardan 1870 dolarlara doğru giden bir ons altın sizlerle birlikte izlemeye başlayacağız. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman orada da bir al sinyalinin ons altında devam ettiğini görüyoruz. Hemen gram altın tarafına geçelim. Ons altın ve dolar beklentilerimizi sunduktan sonra gram altın tarafında oluşum var. Buradaki oluşumda da önemli bir süreç ve bu süreç üzerinde kapanışlar gram altın tarafında yapabildik mi? Bunu da sizlerle birlikte hemen takip edelim. Gram altında takip etmemiz gereken önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Buradaki kapanışlar, günlük kapanışlar hangi seviyeden geldi? Öncelikle biz bunu bir yazalım. 977 TL'den günlük kapanış gram altın tarafında geldi. Bizler sizlerle birlikte gram altın tarafında hangi seviyeleri takip ediyorduk? Hemen bunu da bulalım. Evet, bizim için 950 seviyesi gram altında bir dip seviyesi olarak kabul ettiğimiz bölgeydi. Bizim için kuvvetli destek bölgemiz 950 seviyesiydi. Ve bunun üzerinde bizler bu hafta 964 TL üzerinde kapanışlar yapıp yapamayacağımızı takip edecektik. Ve 964 üzerinde kapanışlar gelmeye başladı arkadaşlar. 977 civarından kapanış gördük. Şimdi bizler için gram altında şuradaki seviye ana hedef bölgesi olarak gözüküyor gram altında. İlk etapta 986 civarından geçen bu kuvvetli direnç bölgesini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Çünkü bu seviye önemli olacak. Bu seviyenin kırılması demek bizleri gram altında tekrardan 1020 dolar seviyesindeki ana hedef bölgesine doğru götürecek hareketi başlatır. O yüzden şimdilik sizlerle biz 986 civarından bir kapanış gelebilecek mi gram altın tarafında? Bunu dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Buradaki kapanışları da
yakalarsak buradaki trendin de tekrardan yukarı yönlü devam edeceğini söyleyebiliriz. Fakat ons altın tarafına ve dolar tarafına baktığımız zaman buradaki hareket ons altında 1800 dolar altına sarkmaz ve buradaki hareketi dolarla birlikte pekiştirebilir ise 1020 seviyesindeki ana hedef bölgesine doğru çok rahat bir şekilde gram altında da gideceğimizi düşünmekteyim. Ama ilk etapta 986 TL önemli bir direnç gösterecektir sevgili dostlarım. Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası'nda kapanışlar nasıl olmuş ve süreç nasıl ilerliyor? Evet, Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman arkadaşlar Euro Türk Lirası'nda kapanış hangi seviyeden gelmiş? 17 lira 48 kuruş seviyesinden kapanış gelmiş. Hemen 17 lira 48 kuruş. Buraya kapanış sayımızı yazalım. 17.48'den Euro Türk Lirası'nda bizler bir kapanış yaşamışız. Şimdi bizler için Euro'da 17 lira 15 kuruş seviyesi önemli bir bölgeydi. Ve bu bölge üzerindeki kalışlarımız bizi 17 lira 54 kuruş seviyesindeki dirence götürür diye videomuzda belirtmiştik. Bu hafta bu seviyeleri takip edeceğiz diye belirtmiştik. Şu an itibariyle henüz 17 lira 54 kuruş üzerinde Euro'da bir kapanış görmedik. O yüzden 17.54 ve 17.15 seviyeleri hala da bizler için bir hedeftir. Fakat 17.54'e yakın bir seviyeden kapanış gördük. Bu da 17.48 seviyesi. Ve bugün içerisinde bu 17.54'ü yukarı yönlü kırabilir. Ve üzerinde kapanışlar da başlayabilir ise Euro'da da arkadaşlar takip edeceğimiz direnç seviyemiz 18 lira 18 kuruş bölgesinde bulunan hedef bölgesi olarak hala yukarı yönlü devam edecektir. Sizler de dikkatli olun ve verdiğim hedef noktalarını dikkatli bir şekilde takipte kalın. Sizlerle kademeli bir şekilde yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketlerde hep birlikte takipte olacağız. Sterlin Türk Lirası'na bakalım hemen. Sterlin Türk Lirası'ndaki son durum ve kapanışlar ne şekilde gerçekleşmiş? Bunların Sterlin Türk Lirası'ndaki yönde ne gibi bir etkileri olabilir? Evet, Sterlin Türk Lirası'nda da kapanış hangi seviyelerden gelmiş arkadaşlar? Sterlin Türk Lirası'nda 20 lira 28 kuruştan günlük kapanışını görmüşüz. Biz Sterlin Türk Lirası'nda sizlerle birlikte hangi seviyeleri takip ediyorduk? 19 lira 95 kuruş bizim için güzel bir destekti ve bu desteği sizlerle birlikte takip ediyorduk. Bu destek üzerinde tutunmaya devam ettikçe kaldıkça bizler için yukarıdaki kuvvetli direncimizin 20 lira 43 kuruş seviyesinde sterlinde olduğunu görüyoruz ve böyle kapanış hedeflerini takip ediyorduk. Şimdi 20.43 bizim artık sterlin takip eden arkadaşlarımız için hedefinde ve bu 20.43 üzerinde bu hafta bizler günlük kapanışları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Hemen hemen 17 kuruşa yakın bir seviyede ama henüz daha 20 lira 43 kuruş seviyesi üzerinde kapanış görmediğimiz için hala bant aralığı olaraktan 19.95-20.43 bant aralıklarını sterlinde takip edeceğiz. 20.43'ü yukarı yönlü kırabilirsek hareketimiz tekrardan bu sefer bir üst direnç bölgesi olan bizler için sterlinde 21 lira 22 kuruş seviyesindeki ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü devam eder. Ama bunun için şartımız öncelikle şu 20 lira 43 kuruş seviyesi üzerinde sterlinde kapanışlar görmek ve bunları da gene sizlerle birlikte takipte kalacağız. Unutmayın 20 lira 28 kuruştan günlük kapanış yaptık. Bitcoin, evet, Bitcoin'de de arkadaşlar önemli seviyeler var. Burada da önemli hareketlenmeler var. Özellikle Bitcoin seven arkadaşlarımız için önemli kırılımlar var. Ben bu kırılımları sizlerle birlikte paylaşmak isterim. Bitcoin'deki önemli kırılımlar ve Bitcoin'deki kapanış. Bitcoin'de 20.224 seviyesinden kapanış geldi. Burası 20.224 seviyesinden kapanış yaptı. Şimdi bizler Bitcoin'de sizlerle birlikte hangi seviyeleri takip ediyorduk? Ona da hemen bir bakalım. Ona da bir bakalım hemen sizlerle birlikte. Burada Bitcoin'de en yakında takipte kalmamız gereken önemli seviye 22.580. Evet, 22.580. Burada biz 22.580 seviyesini takip edeceğiz. 20.000 seviyesi bizim için önemli bir destek konumuna geldi. Burada hedef 20.000 22.580 aralığı ve artık bu 22.580 seviyesini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz ki burada bir kırılım görebilirsek, çünkü Bitcoin'i burada 26.000 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü hareketlere taşıyabilir sevgili dostlarım. O yüzden dikkatli olmanız gereken bir süreç ve Bitcoin'de artık şuradaki bölge bizler için 19.000 seviyesi önemli bir
dip seviyesi şeklinde ve buradaki direnç seviyesini yukarıya kırmış bir şekilde takipte kalacağımız alan olarak düşünülebilir. 22.000 dolar ve onun üzerinde de 26.000 dolar sürecini burada Bitcoin artık başlatmış olabilir sevgili dostlarım. 19.000 dolar seviyesi altına gelinmediği sürece. Evet, sizlerle birlikte piyasaları değerlendirdik. Piyasalarla ilgili önemli gelişmeleri burada bulmaya çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.